Dünya Kupası şampiyonu, bir Real Madrid efsanesi, La Liga gol kralı, Premier Lig'in ölümcül golcüsü ve Brezilya'nın 10 numarası. Hepsi Türkiye'ye geldi. Hepsi büyük umutlarla imza attı. Stadyumlar doldu. Beklentiler tavan yaptı. Ama hiçbiri tutunamadı. Kimi sakatlıktan kurtulamadı. Kimi de bir sabah eşyalarını toplayıp sessizce gitti. Bu hikaye, Avrupa'nın en büyük yıldızlarının Türkiye'de nasıl söndüğünün hikayesi. 9 isim sayacağız. Ama zirvedeki bir numarayı sana bırakacağım. Çünkü o koltukta kimin oturması gerektiğine sen karar vereceksin. Başlamadan önce bu tür videoları seviyorsan abone ol ve videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsan başlıyoruz. Miloš Krasić. Bu adam bir zamanlar Avrupa'nın en tehlikeli kanat oyuncularından biriydi. CSKA Moskova'da parladı. Sonra İtalya devi Juventus onu tam 15 milyon euroya aldı. Sırbistan milli takımının yıldızıydı. Hızı, çalımı, kanattan içeri kat edişi herkes konuşuyordu. 2012 yazında Fenerbahçe onu Juventus'tan 7 milyon euroya transfer etti. Kadıköy yeni bir yıldız bekliyordu. Peki ne oldu? Fenerbahçe formasıyla 27 resmi maça çıktı ve bu 27 maçta sadece bir gol attı. Çoğu maçta sonradan oyuna girerek dahil oldu. O kadar büyük bir hayal kırıklığıydı ki taraftar onu Guiza ile bile kıyasladı. Ki Guiza'yı birazdan göreceğiz. Sezon başında kadro dışı kaldı. Tek başına çalıştı. Ama maaşını almaya devam etti. Juventus'un yıldızı Kadıköy'de bir gölgeye dönüştü. Krasić'in sorunu formsuzluktu. Ama sıradaki ismin sorunu daha acımasızdı. Daniel Sturridge, Liverpool. O yıllarda Premier Lig'in en ölümcül golcülerinden biri. Suarez'le birlikte kalecilerin baş belasıydı. Ve attığı her golden sonra o meşhur dansı yapıyordu. Enfield ayağa kalkıyordu. 2019 yılında Trabzonspor'a geldi. Karadeniz'in sıcak taraftarı onu bağrına bastı. Beklentiler büyüktü. 16 maçta 7 gol attı. Ama sakatlıklar peşini bırakmadı. Sahada olduğu birkaç maçta golünü attı. Yeteneği hala ortadaydı. Ama devamı gelmedi. Sezon ortasında yollar ayrıldı. Trabzonspor taraftarı onu sevdi. Sturridge, Türkiye'de dans edemedi. Sturridge'i sakatlıkları vurdu. Sıradaki isimse sapasağlamdı. Ama belki de buraya hiç gelmek istememişti. Samir Nasri, Arsenal'in 10 numarası, Manchester City'nin şampiyon kadrosu. Fransa milli takımının yıldızı. Nasri, Avrupa'nın en yetenekli orta saha oyuncularından biriydi. Premier Lig şampiyonluğu kazandı. Dünyanın en büyük maçlarında boy gösterdi. 2017 yılında 2 yıllık sözleşmeyle Antalyaspor'a geldi. Ama sahadaki Nasri isteksizdi. Çıktığı 8 maçta 2 gol attı. Sanki aklı başka yerdeydi. 2 yıllık sözleşme imzalayan adam yalnızca birkaç ay dayanabildi. Sonra kulüpte başkan değişti. Ve Nasri ne yaptı biliyor musunuz? Eşyalarını topladı, bavullarını hazırladı ve Antalya'dan ayrıldı. Sessizce. Arsenal'in 10 numarası Antalya'da bir hava alıp geri gitti. Bu listedeki en tuhaf vedalardan biri. Nasri istemeden geldi. Sıradaki isimse buraya bir efsane olarak geldi ama efsane olarak dönemedi. Guti, Real Madrid'de 15 sezon, 5 La Liga şampiyonluğu, 3 Şampiyonlar Ligi. Guti, futbolun gördüğü en yetenekli pasörlerden biriydi. O defans arkasına attığı muazzam paslarla Bernabéu tribünleri onu yıllarca alkışladı. 2010 yılında Beşiktaş'a geldi. 34 yaşındaydı. İlk haftalarda taraftarı büyüledi. Beşiktaş taraftarı yıldızını sonunda bulmuştu. Ama sonra o parıltı söndü. Guti'nin adı artık sahadan çok saha dışında yaptıklarıyla duyulur oldu. Özel hayatı gündeme geldi. Performansı her hafta düşüşe geçti. İkinci sezon yeni bir teknik direktör geldi ve Guti kadroya bile giremedi. Sakatlıklar, formsuzluk. Toplam 40 maçta 12 gol attı. Bir milli takım arasında ülkesine gitti ve geri dönmedi. Sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Guti, futbolu Türkiye'de sessiz bir vedayla bıraktı. Real Madrid'in sihirbazı. İstanbul'da büyüsünü kaybetti. Guti bir pasördü. Sıradaki isim de öyle. Hem de Brezilya'nın en yeteneklilerinden biri. Ama o da aynı sona yürüdü. Bu tarz içerikler için videoyu beğen, kanalımıza abone ol. Diego Ribas, Brezilya'nın 10 numarası, Werder Bremen'de altın çağını yaşadı. Orada bir sihirbazdı. Juventus onu 24,5 milyon euroya aldı. Atletico Madrid'de Arda Turan'la birlikte Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Brezilya milli takımıyla 2 kez Kupa Amerika kaldırdı. O frikikler, o vizyon, o paslar. 2014 yılında Fenerbahçe onu kadrosuna kattı. Sarı lacivertli taraftar işte gerçek bir 10 numara geldi diye sevindi. 5 milyon euro imza parası ödendi.
Ama sahadaki Diego, o Werder Bremen'deki Diego değildi. 2 sezon boyunca 75 maça çıktı ve sadece 8 gol attı. Ama çoğu zaman kulübede oturdu. Beklenen performans gelmedi. 2 sezonun sonunda Diego sessizce ülkesi Brezilya'ya döndü ve Flamengo'ya imza attı. Brezilya'nın sihirbazı Kadıköy'de tribünden çok kulübeyi gördü. Diego bir 10 numaraydı. Gol beklenmiyordu ondan. Ama sıradaki isim tam bir gol makinasıydı ve ondan sadece gol atması beklendi. Daniel Guiza, Avrupa Şampiyonası'nda İspanya tarihi yazıyor ve o kadronun golcülerinden biri Daniel Guiza. Aynı sezon La Liga'da 27 golle gol kralı olmuştu. Zirvedeki bir adamdı. Aziz Yıldırım kafayı ona takmıştı ve Fenerbahçe kasasını sonuna kadar açtı. 14 milyon euro bonservis, toplamda 30 milyon euroya yaklaşan bir maliyet. O günün Türkiye'sinde akıl almaz bir rakam. Bir stadyum maliyetiydi bu para. İspanya'nın gol kralı Kadıköy'e geldi. Taraftar umutla doldu. Ama sahadaki Guiza, La Liga'daki o golcü değildi. Fenerbahçe formasıyla 98 resmi maça çıktı, 35 gol attı. Rakam kötü değil gibi görünüyor. Ama 14 milyon euro ödenen bir golcü için değil. O parayla 3 tane kaliteli oyuncu alınabilirdi. Sözleşmesi bitmeden İspanya'ya döndü. Ve o para Fenerbahçe'nin kasasından çöp oldu gitti. Süper Lig tarihinin en pahalı hayal kırıklıklarından biri. Peki sizce Guiza gerçekten kötü müydü yoksa beklenti mi fazla büyüktü? Guiza pahalı bir hayal kırıklığıydı. Ama sıradaki isim çok daha pahalıya mal oldu. Ve onunki bir para hikayesinden çok kişisel bir hikayeydi. Radamel Falcao, Porto'da 72 gol, Atletico Madrid'de 70 gol, Monaco'da gol kralı oldu. Kolombiya'nın en büyük golcüsü. Bir zamanlar dünyada gol atamayacağı lig yok deniyordu. Her sahada, her rakibe attı. 2019 yılında Galatasaray onu kadrosuna kattı. Binlerce taraftar Florya'yı doldurdu. Falcao Türkiye'ye geliyordu ama Falcao'nun bedeni artık eskisi gibi değildi. Galatasaray macerası hastane koridoruna dönüştü. Bir maç oynuyor, sonra haftalarca sahalardan uzak kalıyordu. Galatasaray'daki kariyerinin büyük bir kısmını hastane koridorlarında geçirdi. Taraftar onu sahada değil, çoğu zaman tribünde üzgün bir yüzle görüyordu. Sahada olduğunda golcüydü. Toplam 43 maça çıktı, 20 gol attı. Yüreğinde o ateş vardı ama bedeni o beklentiyi artık karşılayamıyordu. Galatasaray büyük bir servet ödedi. Karşılığında sürekli sakat, sahada az görünen bir efsane aldı. Falcao kötü bir futbolcu muydu? Hayır. O sadece Türkiye'ye kendinden geç kalmış bir halde geldi. Falcao'nun hikayesi acıydı ama sıradaki isminki daha da acı. Çünkü o buraya sadece oynamaya değil, bir söz vermeye gelmişti. Robin van Persie, Arsenal'da 130'un üzerinde gol. Manchester United'de Premier Lig şampiyonluğu ve Hollanda formasıyla 2014 Dünya Kupası'nda İspanya'ya attığı o inanılmaz uçan kafa golü futbol tarihine geçti. Van Persie bir dönemin en ölümcül golcüsüydü. 2015 yılında Fenerbahçe'ye geldi. Taraftar çıldırdı. Şampiyonluk geldi diye başlıklar atıldı. İlk sezon fena değildi. Ligde gollerini buldu. Hatta Galatasaray'a bir derbi golü attı. Taraftar onu benimsemeye başlamıştı. Ama ikinci sezon her şey değişti. Sakatlıklar peş peşe geldi. Sahada giderek daha az görünür oldu. 2,5 sezonda 83 maç, 36 gol, rakamlar kötü değildi. Van Persie yıllar sonra ne dedi biliyor musun? Belki de Fenerbahçe'ye gitmemeliydim. Premier Lig'in en iyi golcülerinden biri. Türkiye'ye geldiğine pişman oldu. Van Persie pişmandı ama sıradaki isim buraya tüm kalbiyle gelmişti. Ve belki de bu yüzden en acı hikaye onunki. Almanya ile Dünya Kupası kazandı. Real Madrid'de Ronaldo'ya asistler yaptı. Arsenal'de efsane oldu. Ve 2021 yılında çocukluk takımı Fenerbahçe'ye imza attı. Bir evet dönüş hikayesi olarak geldi. Taraftar çıldırdı ama sahadaki Mesut artık o eski Mesut değildi. Ağır, yorgun bir oyuncu vardı. 26 maçta 9 gol 2 asist yaptı. Sonra kadro dışı bırakıldı ve kısa süre sonra futbolu bıraktı. Bir eve dönüş hikayesi bir kabusa dönüştü. Bu listenin bir numarasını biz doldurmuyoruz. Çünkü o koltukta kimin oturması gerektiğine sen karar vereceksin. Sence Türkiye'ye gelip tutunamayan en büyük hayal kırıklığı kim? Bu videoda saydığımız 9 isimden biri mi? Yoksa bizim atladığımız başka birisi var mı? Yorumlara yazın. En çok beğeni alan isim bir numaranın gerçek sahibi olsun. Bu hikaye ilgini çektiyse videoyu beğen, yorum bırak. Daha fazla futbol hikayesi için 99'a abone ol ve yorumlara yaz. Sence bu listenin gerçek bir numarası kim olmalı?
Bir sonraki videoda görüşmek üzere.